arkadaşlar, Hamarat Bebek YouTube kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay ve oldukça şık duran, kullanışlı bir hırka modeli paylaşmak istiyorum. Hırkam için arkadaşlar elimde bulunan ihraç fazlası iplerimizden yine altın ilmek adıyla çıkmış olan bir 2 yumağa yakın 400 metre kadar ipimizi kullandım ve 3,5-4 numara ile hazırlamış olduk. Eli sık olan arkadaşlar 4-4,5 numarada tercih ederler. Aynı marka ile örecek olanlar. Nako Elite Baby, Alize Baby Best gibi Himalaya Everyday Bebe Lux ile örecekler ise 3,5 numara ile hazırlayabilecekleri bir hırka çalışması yapacağız. Büyütmesi ve küçültmesi çok kolay bir çalışma arkadaşlar. Yaka sayımızı daha küçük yapmak isteyen arkadaşlar 74-72'ye kadar düşürebilirler. Benden daha büyük çalışmak isteyen arkadaşlar 1,5-2 yaş, 2,5 yaş çalışmak isteyenler ise 82-86 gibi ilmeklerle başlayarak aynı artırma tekniğini kullanarak daha büyük bir hırka elde edebilirler. Hırkamızın arkadan ise görünümü bu şekilde. Yaka kısmına uygulamış olduğumuz model çalışmasını aynı zamanda bitirme kısmı olan haroşa alt kısımlarında uyguladık. Bir sonraki videolarımda yine aynı modelin detaylarını paylaşmış olduğum bere, yelek gibi çalışmaları da bulabileceksiniz. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet arkadaşlar, artık hırkamızı anlatmaya başlayabiliriz. Hırkamız için şu an elimde bulunan altın ilmek ip, bir yumak ip kullanmak istiyorum. İhraç fazlası iplerimden arkadaşlar. Renk numaram 30 çift 0 ve 5 mavi. Aynı özellikte olan Nako Elite Baby veya Alize Baby Best ile çalışabilirsiniz. 3,75 numara şiş kullanacağım. 4 numara ile de eli biraz daha sık olan arkadaşlar 4 numara ile de hazırlayabilirler. Şişime toplamda 78 ilmek takarak başladım arkadaşlar. Bu 78 ilmeğimi 3 dişten oluşacak şekilde haroşalarımı ördüm. Şimdi arkadaşlar örgümüzü hazırlarken haroşa dediğim ilmekleri kendi tekniğinize göre ön yüze haroşa düşecek şekilde örmelisiniz. Düz dediğimiz ilmekleri ise ön yüze tekniğiniz nasılsa hiç fark etmez, tekniğinize göre düz olarak örmeniz gerekiyor. Tekniklerimiz birbirinden farklı olsa da sonuç olarak arkadaşlar örgümüz bir ilmek haroşa ve bir ilmek düzden oluşacak. Bu 78 ilmeğimizin sol yanına gelecek şekilde ilk ilkebimizi açacağımızdan dolayı baştan 3 ilmeğimi örüyorum. Bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak bir kesme yapıyorum ve 2 ilmek daha haroşa ördüm. Örgüm bitene kadar bu 7 ilmeğim her iki başta yan patlarımız haroşa olarak devam edecek. Daha sonra takip eden ilmeğimi düz tekniğimle örüyorum. Bir ilmeğimi haroşa tekniğimle örüyorum. Ben düzleri bu şekilde üstten alarak örüyorum arkadaşlar. Haroşalarımı ise şişimi alttan dolayarak alıyorum. Ama sizin tekniğiniz nasılsa, yani ön yüzden sadece düz olarak örüp arka yüzden bu tekniğinizi değiştirerek de örebilirsiniz. Her iki yüzden düz örerek de haroşa elde edebilirsiniz. Yani tekniklerimiz birbirinden farklı olsa bile daima bir ilmek düzlediğimde ön yüze nasıl düz düşecekse bu şekilde, ön yüze yine nasıl haroşa düşecekse bu şekilde örmenizde fayda var. Şimdi 2, 4, 6, 7 ilmeğimizi ördük. Bir düzle başladık. Bir düz, bir haroşa, 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 son 7 ilmek kalana kadar devam edelim. Bir düz, bir haroşa tekniğiyle ördük ve son 7 ilmeğimizi
haroşa tekniğimle tamamlamış oldum. 7 ilmekten önceki son ilmeğim ise düz olarak bitmiş oldu birinci sıramızda. O zaman örgümüzün arka tarafını dönüyorum arkadaşlar. 7 ilmek haroşamı ilk etapta kenar patım için örüyorum. 3, 6, 7. Şimdi bir ters örüyorum arkadaşlar ve bir ilmek haroşa örüyorum. Bir ters, bir haroşa, bir ters, bir haroşa, bir ters, bir haroşa, bir haroşa, bir ters, 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 bir haroşa olarak geldim. En son ilmeğim ters ve 7 ilmeğim kenar patım için haroşa. Birinci sıramızı tamamlamış oldum örgümde. Bu arada her 12 diş haroşa arayla ilik evlerimi açmaya devam edeceğim örgümde. Şimdi ön yüze dönüyoruz. Birinci model çalışmamızı tamamladık. Gördüğünüz gibi ince bir detay. Ön yüzde ters gibi görünen ilmeklerimiz haroşa ilmeklerimiz, yanındaki ilmeklerimiz düz. Modelimizin tam baskısı çıktığında daha rahat anlaşılmış olacak arkadaşlar. Şimdi bu sıramızı da aynı tekniğimizle devam ediyoruz. 7 ilmek haroşalarımı örüyorum kenar patlarım için. Düz gördüğüm ilmeğimi düz, haroşa olarak ördüğüm ilmeğimi alttan ön yüze haroşa düşecek şekilde alıyorum. Düzlerim artık net belli. Düzlerimi örüyorum haroşa. Bir düz, bir haroşa, bir düz, bir haroşa şeklinde ön yüze düşecek tekniğimizle devam ediyoruz. Bu sıramızda da haroşamı aldım. Düz, haroşa, düz, haroşa, düz. Başa kadar devam ettim arkadaşlar. Şimdi 7 ilmek haroşamı ördükten sonra ters ile başlıyorum ve ilmeklerimin geliş yönüne göre bir ters, bir ilmek haroşa, bir ters, bir ilmek haroşa, ilmeğimin geliş yönüne göre örüyorum. Yani ön yüzden baktığımızda 2 diş haroşamız oluşacak aralarda ve 4 sıra düzümüz oluşmuş olacak. Ön yüzümüze döndüğümüzde ve bu sıramızdan sonra ilk roba artırmasını yapacağız birlikte. Modelimizin çalışmasının temelini de atmış olacağız. Görüntümüz bu şekilde. Modelimizin ön yüzdeki görüntüsü bu şekilde ortaya çıktı. Aralarda gördüğünüz gibi birer diş haroşamız ve toplamda 1, 2 taban kısmından saydığımız 1, 2, 3, 4 sırada düzümüz oluşmuş oldu. Şimdi 2 dişten oluşacak şekilde ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. Yalnız burası bizim arttırma sıramız olacak. Robamızın ilk arttırmasını yapacağız. Peki nasıl yapacağız arkadaşlar? Baştan 7 ilmek haroşamı örüyorum. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Haroşa olan ilk ilmeğimi haroşa olarak alıyorum arkadaşlar. İlk ilmeğimde herhangi bir artırma yapmıyorum. İkinci haroşa ilmeğimi elimle tutuyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Bakın bırakmadım. Bu ilmeğimi tutarken ilmeğimin bana bakan tarafından kanadının altından şişimi geçiriyorum ve bir ilmek daha alıyorum. Yani bir ilmekten 2 ilmek çıkarıyorum. Şimdi
1 2 ilmek haroşamı ördükten sonra 3. ilmeğimde yine aynı işlemi yapıyorum. Bir ilmek çıkardım bakın. Sonra bana bakan tarafından şişimi dolayarak 2. ilmeğimi alıyorum. Şimdi artırmamı yaptım. 2 ilmek haroşamı örüyorum. 3. ilmeğime geldiğimde haroşa tekniğimle ipimi alttan dolayarak bir ilmek çıkarıyorum. Bu ilmeğimi bırakmıyorum. Bir de bana bakan kanadından şişimi dolayarak bir ilmek daha çıkarıyorum. 2 ilmek haroşamı örüyorum. 3. ilmeğimde bakın yine aynı tekniğimi uygulayarak bir ilmek daha çıkarıyorum. Arada 2 ilmek haroşamı örüyorum. 3. ilmeğime geldiğimde bakın bir ilmeğimi çıkardım. Tekrar bırakmıyorum bunu. Şu kısımdan tekrar alttan şişimi dolayarak geçiriyorum ve bir ilmek daha çıkarıyorum. 2 ör 1 arttır şeklinde 2 haroşa ördüm, artıracağım ilmeğimdeyim. İki ilmek ördüm, bir alttan bir üstten örerek bir ilmeğimi çoğalttım. 2 ilmek haroşamı ördüm, bir alttan bir üstten örerek çoğalttım. 2 ilmek haroşamı ördüm. Yakın çekim yapayım arkadaşlar biraz daha. Bakın bu benim artıracağım 3. ilmeğim. İlk önce normal ilmeğimi örüyor gibi ilmeğimi alıyorum. Bunu sağ şişim elimle tutuyorum. İlmeğimi bırakmıyorum ama şu kısımdan şişimi geçirerek bir ilmek daha alıyorum. 2 ör 1 artır. 2 ilmek ör, bir ilmek artır. Tekniğimiz haroşa tekniğimiz. Ön yüzümüze bir sıra haroşa düşecek şekilde örüyoruz. Üçüncü ilmeğimi artırıyorum. 2 ilmek haroşamı örüyorum. 3. ilmeğimi artırıyorum. 2 ilmek haroşamı örüyorum. Artırma ilmeğimi yaptım. 2 haroşa, 1 artır, 2 haroşa, 1 artır, 2 ilmek haroşa. Şimdi artırıyorum. Sonra 1 ilmek haroşamı örüyorum ve sonra 7 ilmek haroşamla sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Böylelikle sıramın başına geliyorum. Şimdi arka yüzüne örgümün dönüyorum. Bütün ilmeklerimi ön yüze haroşa düşecek şekilde örüyorum. Evet, bir diş haroşamızı oluşturduk ve bu haroşalarımızı oluştururken gördüğünüz gibi ilk artırma sıramızı yaptık arkadaşlar. Şimdi o 78 ilmek ile başlamıştık örgümüzü. Şu şekilde düşündüğümüzde hırkamızın ilk model çalışmamızdan sonra birinci tabakamızı bitirdik arkadaşlar ve bu kısmı artırmalarımızı yaptığımız bu kısmı tamamladığımızda elimizde şu an bu kadar 98 ilmek oluşmuş oldu. Toplam 78 artı 20 ilmek artırmış olduk ve 98 ilmeğe
ulaşmış olduk. Artırmalarımız devam edecek tabi bir sonraki sıramızda. Şimdi model çalışması yapıyoruz. 98 ilmeğimle ilerliyorum ben. Daha büyük çalışmak isteyen arkadaşlar 80-85 ilmekle başlayarak yine aynı tekniği uygulayabilirler arkadaşlar. Şimdi tekrar baştan 7 ilmeğimi ilk etapta örüyorum. Kenar patlarım için bu benim haroşam. Sabit ilmeklerim. Bu arada ikinci diş sıra haroşamızı örmedik tabi arkadaşlar. Yine başa kadar herhangi bir artırma eksiltme yapmadan haroşalarımı örüyorum. Ön yüzden ve arka yüzden bir sıra daha haroşamızın üstünde bir haroşa sırası daha oluşturacağız. Bir sonraki sıramızda model çalışmasına tekrar başlıyoruz. İkinci model sıramız olacak. İkinci sıra haroşamı da ördüm gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi model çalışmamıza başlayabilirim. 7 ilmek haroşalarımı kenar patlarım için örüyorum. 2, 4, 6, 7. Bir ilmek düzüm örüyorum. Bir ilmek haroşa tekniğimle örüyorum. Yine düzle başladım. Bir düz, bir haroşa, bir düz, bir haroşa, bir düz, bir haroşa, bir düz, bir haroşa, düz, haroşa, düz, haroşa, düz, haroşa, haroşa, düz, 3, 6, 7. Düzüm ördükten sonra son ilmeğim haroşa olarak bitti. 98 ilmeğimin sonunda ve 7 ilmeğimi haroşa tekniğimle tekrar örüyorum arkadaşlar. Örgümde bu kez arkaya dönüyorum. Yedi ilmek haroşamı örüyorum. Kenar patım için 3, 6, 7 ve en son bitirdiğimiz ilmeğimiz yine haroşa tekniğimiz olarak 3, 6, 7 haroşa tekniğimizle bittiğine göre haroşa olarak alıyorum ve bir ters, bir haroşa, bir ters, bir haroşa, bir ters, bir haroşa. İlk sıradaki model çalışmamıza devam ediyoruz. Aynısı oluşacak arkadaşlar. Ve yakamız da büyümeye devam edecek. Bu ilk sıram oluyor. Model çalışmamın. İlk sırada model çalışmasını doğru yaptığımız müddetçe haroşa ve terslerin örüntüsünü şaşırmadan dikkatli bir şekilde kurduğumuzda modelimiz zaten kendisi pratik bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi başa kadar ilmeğimin gelişine göre ters olan ilmeğimi ters, haroşa denk gelen ilmeğimi haroşa olarak örmek istiyorum. Ve modelimizin gördüğünüz gibi birinci kurulumu tamamlanmış oldu arkadaşlar. Yine modelimiz net bir şekilde ortaya çıktı. Bir ilmek düz ve bir ilmek haroşadan. Bu sırada yine haroşa ve düz örgülerimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci model çalışma sıramızda tamamladık gördüğünüz gibi. Bir ilmek haroşa, bir ilmek düz olarak ikinci kategorimiz de tamamlanmış oldu. Örgümüzün yuvarlaklığı da net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Şimdi yine iki dişten oluşacak şekilde haroşa öreceğimiz sıramızdayız. Aynı zamanda bu sıra bizim artırma yapacağımız sıramız. Baştan 7 ilmek haroşamı örüyorum. Yine aynı şekilde 3, 6, 7. Baştan bir ilmek haroşamı örüyorum. İkinci ilmeğimi iki kez alarak bir ilmek çıkarmış oluyorum. Arada 2 ilmek haroşa örüyorum. Üçüncü ilmeğimden 2 ilmek çıkarıyorum. 2 ilmek haroşamı örüyorum. Üçüncü ilmeğe geldiğimde bir alttan bir üstten alarak 2 ilmek çıkarıyorum. 2 ilmek haroşa, bir ilmekten 2 ilmek çıkarak artırıyorum. Tıpkı birinci sıramızda yapmış olduğumuz gibi. 2 ilmek haroşa,
Bir ilmekten 2 ilmek çıkar. 2 ilmek haroşamızı örüyorum. Bir ilmekten 2 ilmek çıkarıyorum. 2 ilmek haroşa, bir alttan bir üstten dolayarak 2 ilmek çıkarıyorum. 2 ilmek haroşa, bir ilmekten 2 ilmek. Bu şekilde artırma sıramıza devam edelim ve dönüşte bütün ilmeklerimiz haroşa olarak devam edecek. Evet, şu an şişimizde toplam bu artırma sıramızla birlikte 126 ilmeğe ulaşmış olduk. İkinci sıramızda arkadaşlar şu şekilde düşündüğümüzde bu kısımda toplam elimizdeki ilmek sayımız 126. En son 98 ilmek vardı şişimizde. 28 ilmek daha arttırmış olduk ve 126 ilmek sayısına ulaşmış olduk. Şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar bir sıra daha haroşalarımızı örüp şuradaki model çalışmamızı yapmaya devam edeceğiz ve 3. model çalışmamızı da tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, 3. model çalışmamızı da tamamladık ve bu sıramızla birlikte artık modelimizin çalışma stilini değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi toplamda elimizde 126 ilmeğimiz var. Bu 126 ilmeğimizin 19 ilmeğini önler için kullanacağız. Bir ilmek ortada ajur ortası artırma ilmeğimiz olacak. 25 ilmeğimizi bu ön, bu kol, yine 25 ilmeğimizi kol için yapacağız. Bir ilmek ortada ajur ortası düz ilmeğimiz olacak. 34 ilmeğimiz arka beden için ayıracağız arkadaşlar. Ve yine 25 ve 19 şeklinde 25 ilmeğimiz ve şurada bir ilmeğimiz daha var. 19 şeklinde bu 126 ilmeğimizi paylaştıracağız. Ve örgümüzün kenarlardan saydığımızda artırma kısmından itibaren bu 11. haroşa sırası. 10 sırasını gördüğünüz gibi bir haroşa bir düz olarak kullandık ve farklı teknikle arttırdık. Buradan sonra stilimizi değiştiriyoruz. 3, 6, 7 ilmek baştan haroşamı ördükten sonra 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19'a tamamlayana kadar düz ördüm. Bir adet gizli artırmamı yapıp bir ilmek düzüm ördüm ve tekrardan gizli artırmamı yaptım. Kollarım için 25 demiştim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 ilmeğimi kollarım için ördüğüme göre bir adet gizli artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar gizli artırmamı yapıyorum ve arka bedenim için 34 ilmek düzümü örüyorum. 3, 4, 34 ilmeğimi ördüm. Bir adet gizli artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir adet gizli artırma yaptım. Diğer kolum için 25 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 ilmeğimi düz ördükten sonra bir gizli artırmamı yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar gizli artırmamı yaptıktan sonra da geriye kalan 19 ilmeğimin
12 ilmeğini düz, 7 ilmeğini haroşa örerek sıramın sonuna geliyorum. Böylelikle artık artırma tekniğimizi değiştirmiş olduk. Bu artırma tekniğimizle 3 6 bu ilmeğimizi de alıyorum. Bu artırma tekniğimizle birlikte arkadaşlar toplamda 11 kez uygulayacağız ve 21. haroşa sırasına geldiğimizde artık kollarımızı bedenimizden ayıracağız. 10 sıramızı bir düz bir haroşa tekniğiyle, geri kalan 11 sıramızı ise bütün robalarımızda uyguladığımız klasik artırma, gizli artırma yöntemiyle uygulayarak örgümüze devam edeceğiz. Başlar 7'şer ilmek haroşa olarak devam edecek. 3 6 7 ve geriye kalan ortadaki ilmeklerimiz arka yüzden ters öreceğiz. Ön yüzde ise birer ilmek bırakmış olduğumuz düzümüz ve sağına soluna yapmış olduğumuz gizli artırmamızı takip edeceğiz. Her seferinde gizli artırmalarımız bir ilmek düzümüzün sağına ve soluna devam edecek ve her sırada 8 ilmeğimiz yine örgümüzde artmış olacak. 11 sıra sonra toplam ilmek sayımız 88 ilmek artmış olacak arkadaşlar. Tekrardan ön yüze döndüğümüzde arkadaşlar gizli artırmalarımızı takip ediyoruz. Baştan 7 ilmek haroşamı örüyorum. 4 5 6 7 8. ilmeğimden itibaren düz 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Bu kez ilmeğim 20'ye çıktı bir önceki artırmamdan dolayı. 20 ilmek düzüm ördüğüme göre bu bir ilmek benim sabit ilmeğim arkadaşlar. Bunun sağına gizli artırma yapıyorum, bir ilmek düz örüyorum, tekrar soluna gizli artırma yapıyorum ve gördüğünüz gibi gizli artırmalarımla birlikte 25 ilmek olan kol ilmeğim 27'ye, 34 ilmek olan arka bedenim ise 36 ilmeğe çıktı. Bunu takip ederek ve ilik evlerimizi de açmayı unutmadan arkadaşlar 11 kez artırmalarımıza dikkat edelim. Bu eğer ilik evleri artırma yerlerimizi, ajur ortalarımızdaki birer ilmeğin yerlerini şaşırıyorsak arkadaşlar buraya birer tane ilmek belirleyici takarak da işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yeleğim hırkamız için yeterli artırma sayısına ulaştık. 21 kez 11 kez artırmış olduk model çalışmamızdan sonra. Model çalışmamızda 10 diş haroşadan oluşmuştu. Artık kollarımızı bedenimizden ayıracağımız sıraya başlayabiliriz. Bu sıramızla birlikte artık örgümüzde artırma yapmıyoruz. Şimdi baştan 7 ilmek haroşamı örüyorum ve artırma ilmeğine gelene kadar geriye kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ortada bir ilmek düzüm var biliyorsunuz. Sağına ve soluna artırma yapmış olduğumuz ajur ilmeğimiz var. Bu ilmeğimizi ön bedenimize dahil ediyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bu bir ilmek sabit düzümüz artık ön bedenimize ait. Yanındaki ilmekle birlikte kolumuzu örmeye başlıyorum hırkamızda. Hırkamızın kolunu örerken herhangi bir artırma, eksiltme yapmayacağız. Kol ilmeklerimizi sadece ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Ve toplamda kaç sıra ördüğümün bilgisini de sizlerle paylaşacağım. Ve kol lastiğimiz ile kesme işlemi yaparak bitireceğiz kol ilmeklerimizi. Şimdi düzlerimi kollarım için örmeye devam ediyorum. Bir ilmek düzüme gelene kadar.
Bir ilmek sabit düzüme geldim. Bakın gördüğünüz gibi bu ilmeğimi örmüyorum. Arka bedenim için ayırıyorum. Ve tekrardan kolum için dönüşümü sağlıyorum. Sadece kol ilmeklerimizi öreceğiz. Şimdi geriye döndüm. Yine aynı şekilde kol ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 10 ilmekle başlamıştık kollarımızı hatırlarsanız ve 25 ilmek olarak ayrımımızı yaptık. 25 ilmekten sonra 11 sağına 36 oldu. 11 soluna artırma yaptık. 47 ilmekli kol ilmeğimizi dönerek örmeye devam ediyoruz. Bakıyorum. Şu ilmeğimizi örmeyeceğiz. O sabit düz ilmeğimiz. Bakıyorum ön taraftan. Evet. Ve tekrar kol ilmeğimizde dönüşümüzü sağladık. Şimdi sadece bu 47 ilmeğimizi dönerek örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, kolumuzda yeterli uzunluğa oluşturduk. Şu an arka kısmında kol altındaki ters ilmeklerimizi, ters sıralarımızı saydığımızda toplamda 34 sıra ördüm ve omuz yaka kısmındaki şuradaki mesafemiz ise toplamda 28 santim. Şimdi lastik çalışmasına başlayacağız. Benim ipim kalın olduğu için sıra sayım az olsa da yeterli uzunluğa daha çabuk ulaşmış oluyorum. Toplamda 28 santim ulaşana kadar kolumuzu örmeye devam edebilirsiniz. Şimdi baştaki kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra düz ilmeklerimin ikisini birlikte alarak bir kesme yaptım. İpi kendimden tarafa alıyorum ve bir ters örüyorum. Bir kez kolumu kesmiş oldum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Ve yine iki ilmeğimi birlikte alarak bir kesme işlemi yapmış oldum. Şimdi tekrar bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz. Tekrar tersimi ördükten sonra bir kesme işlemi daha yapıyorum. İki düzümü birlikte alırken. Yine bir ters, bir düz, bir ters ve bir kesme. Bir ters, bir düz, bir ters ve yine 3 ilmekte bir olacak şekilde bir kesme işlemimi yapıyorum. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters ve bir kesme. Bir ters, bir düz, bir ters ve bir kesme. Yine bir ters, bir düz, bir ters ve son kez kesmemi yapıyorum. Tersimi örüyorum ve kenar ilmeğim ile sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde kesmelerimizi 3 ilmekte bir yaptıktan sonra şimdi bir ters bir düz örgümüzden oluşan lastik kısmımızı örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, 1 2 3 4 5 6 7 8 sıradan oluşacak şekilde bir ters bir düz örgümüzü ördük ve toplamda 32 santimlik bir kol uzunluğuna ulaşmış olduk. Şimdi bir ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatma tekniği ile kesmemize başlayabiliriz örgümüzde. Düz olarak keseceğiz ve esnek bir şekilde kesmemizi tamamlayacağız arkadaşlar. Bir ilmek düz örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Evet arkadaşlar, kesme işlemimizi de tamamladıktan sonra ipimi biraz uzunca bırakıyorum. Ve birinci kol dikişimizi birlikte yapalım. Şimdi uzun bırakmış olduğumuz ipimizi, iğnemizi takacağız. Şimdi ilk önce baştaki ilk yuvamızın içerisinden karşılıklı geçirelim.
ve dönüş V'lerimizin karşılıklı aynı sıralarının içerisinden iğnemizi geçirerek estetik bir şekilde dikişimizi sağlayalım. Evet, birinci kolumuzu tamamladık arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi dikişimizi de bu şekilde kol altından oluşturduk. İpimin ucunu tekrardan ön bedenimizden gelen son ilmeğimize bağlıyorum. Biraz da uzun bırakmakta fayda var arkadaşlar. Daha sonra bunu gizleme çalışması yapacağız. Şimdi kolumun altında artırma yapmam gerekiyor. Orantılı bir şekilde örgümün devam etmesi için. Gördüğünüz gibi ilmeği taktıktan sonraki ilk boşluktan bir ilmek alıyorum. Tam ortada düğüm oluşturduğum yerde bir ilmek daha çıkarıyorum arkadaşlar. Ve yandaki en son yapmış olduğum ajurumun ortasından bir ilmek daha çıkararak toplamda 3 kez kol altı artırması yapıyorum. Kolumun altının daha esnek ve rahat durması için. Şimdi diğer kol çalışması yapacağımız yere kadar örgümüzü düz olarak örmeye devam ediyorum. Yine bir ilmeklik ajur ortasında takip etmiş olduğumuz sabit düz ilmeklerimizin bir tanesi arka bedene, ön kısma ait olan ise ön bedene ayıracağız ve aradaki kalan 47 ilmeğimizi yine 34 sıramızı ördükten sonra lastik çalışması ile birlikte sonlandıracağız. Dikişimizi sağlayacağız ve beden kısmına artık hırkamızın başlayacağız. Düzlerimi ördüm. Bakın bir ilmek düzüm sabit. Bunu arka beden çalışmam için ayırmış oldum. Şimdi kollarımdaki ilmeklerimi başlıyorum örmeye. Evet arkadaşlar, hırkamızın kol çalışmalarını da tamamlamış oldum. Her iki kolumuz da artık tamam. Şimdi sadece beden kısmımıza başlayacağız. Kol altlarımızda 3'er ilmek artırma yapmıştık hatırlarsanız. Ve beden kısmımız sağda 3, solda 3 olmak üzere 6 ilmek artmış oldu. Ve baktığımda 2, 4, 6, 7. haroşa, ikinci ilk evimden sonra 7. haroşamı ördüm. 8. haroşama başlıyorum. 3 sıra sonra arkadaşlar 3. ilk evimi açacağım. 4. ilk evimi açmaya geldiğimde ise açtıktan sonra yine küçük bir aksesuar çalışmamız olacak. Birlikte yapacağız aksesuar çalışmamız da bu kısma kadar. Yani 4. ilk evimizi açıp gelelim ve örgümüze birlikte yine devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi hırkamızın 4. ilk evini açtıktan sonraki sıramızda örgümüzü örerken ilk ilmeğimiz düz, bir ilmeğimiz haroşa, bir ilmeğimiz düz, bir ilmeğimiz haroşa şeklinde tıpkı yakamızdaki uyguladığımız modeli bitirme kısmımıza da uyguladık ve toplamda 3 adet model çalıştık. Aralara ikişer sıradan olmak üzere 2 sıra haroşamızı uyguladık ve son sıramızı 4 dişten oluşacak şekilde haroşalarımızı örerek kesme işlemimizi yaptık ve hırkamızı bu şekilde tamamladık.
Hırkamızın şu an için omuz hizasından boy hizasına ölçtüğümüzde 33 santim. Enimiz arkadaşlar 29 santim. Kol uzunluğumuz ise 30 santim uzunluğunda bir çalışma oldu. Tam 1 yaş bebeklerimiz için rahatlıkla kullanabileceğiniz sayılarda ve ölçülerde bir hırka oluşturduk. Daha büyük çalışmak isteyen arkadaşlar 78 ilmekle başlamış olduğum yaka sayısını 80, 84, 86 şeklinde başlayarak yine yakamızdaki örmüş olduğumuz ve artırma yaptığımız yerleri bir sıra fazla yapıp kol artırmamızı 23-24'e kadar, yani şuradaki yapmış olduğumuz 11 sıralık artırmayı 14-15'e çıkarak da büyük bir hırka elde edebilirler. Daha küçük çalışmak da zaten aynı mantıkla yine kolaydır arkadaşlar. Yeni anlatımlarda görüşüp buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşça kalın.